Ertesi gün köyde büyük bir heyecan yaşandı. Gelir gemisi köye ulaşmıştı. Katır, yakalanan Japon baskın şuneri ve mürettebatını da beraberinde getirmişti. Tekne gemiye başarıyla ulaştığında, adamlar çoktan yüklemeye başlamıştı bile. Fok derisi kotası vardı. Ancak adamlar yakalanmamak için onları denize atmamıştı. Colin, kaçabileceklerini düşündüklerini anladı. Sonuç olarak, baskının kanıtlarıyla birlikte kıyıya yanaşmışlardı. Schuner'in teknesindeki foklar ve mürettebatın gemiye bindiğini gören tanıklar sayesinde. Dava tamamlanmıştı. "Mahkumlarla ne yapacaksın?" diye sordu Colin. "Burada mı yargılanacaklar?" "Burada değil," diye yanıtladı ajan. "Federal mahkemeler bununla ilgileniyor." "But, ben seni bir yargıç sanıyordum," diye itiraz etti çocuk. "Adalarda adaleti kim sağlıyor o zaman?" "Başajan," diye yanıt verdi adam. "O bir yargıçtır. Tüm yerliler balıkçılık bürosunun çalışanlarıdır ve başajanın onlar üzerinde çok büyük bir yetkisi vardır." "Tabii ki. Ama gerçekten ciddi bir dava Valdez'de yargılanır. Çünkü buraya en yakın federal mahkeme orasıdır." Sessizlik. Mühürleme soruları ve uluslararası konular kafamızı o kadar karıştırıyor ki. Onlar hakkında tek başımıza karar vermeye girişmiyoruz. "Peki Schunner'e ne olacak?" "Gemiye bir ödül mürettebatı konacak ve onu Unalaska'ya götürecekler. Gelir gemisi onları sonradan alacak. Gecikme olmasın diye muhtemelen doğrudan Valdez için yola çıkmaz. Kaptan Murchison'ın bu sabah gitmek istediğini söyledi." "Acaba benim de gitmem gerekecek mi?" dedi Colin. "Eminim gitmek istemem. En azından henüz değil. Mühürler hakkında öğrenmek istediğim çok daha fazla şey var ve henüz başlamadım bile. Eğer bir gün balıkçılık bürosuna girecek kadar şanslı olursam, umarım bu Kürkfok hizmetinde bir şeyler yapma şansım olur. Kürkfok'u çok önemli. Ama büronun sadece küçük bir kısmı balıkçılıktan ibarettir," dedi ajan. Ve Colin'e büronun genel işleyişini anlatarak, bu çalışmanın pratik değerini gösterdi. "Biliyorum, büroya katılmak istiyorum," dedi çocuk ısrarla. "Sadece içinde her şeyden daha fazla eğlence ve macera olduğu için değil. Bu işin her şeyini sevdiğim için." "Aileniz bu plan hakkında ne diyor?" diye sordu balıkçılık ajanı. "İstediğimi biliyorlar," diye yanıtladı çocuk. "Ama büro hakkında, başka bir şey yapmak istemediğimi kesin olarak söyleyecek kadar yeterli bilgiye sahip olduğumu hiç hissetmemiştim. Babam hep benden kerestecilik, ormancılık ya da kereste fabrikası işiyle uğraşmamı isterdi. Keresteyle ilgili bir şey işte. Kendisi oldukça büyük bir kerestecidir, biliyorsun. Ama bir şekilde, bu iş bana hiç cazip gelmedi." "Baban en iyisini bilmeli," dedi diğeri. "Tabii ki. Ve eğer o orman arazilerine sahipse, sanırım ona yardımcı olmak size kalır. Kereste işinin de çok ilginç yönleri vardır. Ve eğer o ormanlar gelecekte sana kalacaksa, zaten onlara bakman gerekecek." "But yapmayacaklar," diye itiraz etti Colin. "İşte mesele de bu zaten. Yaklaşık 10 yıl içinde o kerestelerin hepsi kesilmiş olacak. Babamın büroya katılmama izin herhalde verecektir," diye devam etti çocuk. "Çünkü kendisi de balık tutmaya çok bağlıdır. Şu an Santa Catalina'da, büyük bir av yakalamak için uğraşıyor. Gerçek balıkçılık işi ile spor için balık tutmak arasında bazı büyük farklar var." Diyerek uyardı onu ajan. "Hayatım boyunca bu işte oldum. Ama ben daha olta iğnesine sinek büyüsü yapmayı bile öğrenmedim. Bu ciddi bir iş. Kısa bir duraksama. Washington'a gittiğinizde göreceksiniz ki, bu işin Amerika Birleşik Devletleri insanları için taşıdığı değer, büronun başlıca amacıdır. Ciddi olabilir ama ben her zaman yeni bir şeylerin olduğunu düşünmek istiyorum." "Ve neyse," dedi Colin coşkuyla, "balıklar gerçekten hayvanlardan çok daha ilginç. Öyle çok çeşit ve tür var ki, işe olan ilgi, ona nasıl baktığınıza bağlıdır," diye ciddiyetle yanıtladı ajan. "Tabii ki. Ama büronun okyanustaki her türlü balık üzerinde deney yaptığını düşünme. Sadece birkaç yiyecek balığı veya ticari değeri olan, henüz tam sömürülmemiş türler üzerinde çalışıyoruz. Ama bana dün anlatıyordun. Yılda milyonlarca yavru balık ürettiklerini söylemiştin. Sadece büroya girmem gerekiyor, gerisi gelecek. O zaman devam et. Sizi burada görmekten memnun olacağımızdan hiç şüphem yok. Ben kendi adıma, karşılaşacağın zorlukları sana göstermek için elimden geleni yaptım," dedi yetkili. "Ve eğer hala hevesliysen, neden olmasın, git ve kazan. Gerçekten çalışmak için hevesli olan bir adam için her zaman bir yer vardır."
O gün akşam yemeğinde, gelir gemisinin ertesi sabah Valdez'e doğru yola çıkacağı kesinleşti. Colin hızla içeri girmek zorunda kaldı. Foklara son bir göz atmak. Küçük erkek kardeşine göndermek üzere mavi bir tilki yavrusu için küçük bir sandık yapmak. Ve köylülerden birinden satın aldığı, kazadan kurtardığı birkaç hatıra eşyasını bu sandığa yerleştirmek için acele ediyordu. Köyde alışveriş yapma imkanı kısıtlıydı. Alat adalarına ve boğazlarına doğru yapılan yolculuk Colin için büyük bir neşeydi. Teğmen, yıllarca Woods Hall'daki balıkçılık bürosu istasyonunda görev yapmıştı. Bu büroda bir kardeşi olan subay, çocukla hizmet hakkında konuşmaktan çok memnun oluyordu. Colin de yolculuk boyunca tüm boş zamanını bu konuşmalarla değerlendirdi. Ve bir gün, arkadaşı Alaska nehirlerindeki büyük somon avcılığından bahsettiğinde, genç Colin o kadar heyecanlandı ki, Teğmen gülerek, güzel bir sabah Colin'in denize atlayıp Ugashi'ye doğru yüzmeye başlayacağını beklediğini söyledi. Ugashi, Alaska'nın o ünlü somon nehirlerinden biriydi. Ya da başka bir ünlü somon akıntısı. Valdez'e varmadan kısa bir süre önce, geminin Teğmen'i çocuğu kenara çağırdı. Colin, dedi, geçen gün bana Santa Catalina'ya kadar gideceğini söylememiş miydin? Evet, efendim, diye yanıtladı çocuk. Babam şu an orada ve ben de balıkçılık bürosuna katılmama izin verip vermeyeceğini ona sormak istiyorum. Peki, diye yanıtladı memur. Bunu yapmadan önce bence yapılacak işler hakkında biraz daha fikir edinmelisin. Şansa bak ki, kardeşimin arkadaşları şu sıralar Columbia Nehri'nde somonlar üzerinde bir tür deney yapıyorlar. Devlet kuluçkahanelerinden çok uzak olmayan bir kulübesi var. İstersen sana ona götürmen için bir mektup verebilirim. Eğer büroya girmeye gerçekten kararlıysan, yol üstünde durup orayı ziyaret edebilir ve işi başka bir bakış açısından görebilirsin. Çok isterim, dedi Colin, ama davetsiz gidemem. Seni görmekten çok memnun olacaktır, diye yanıtladı Teğmen. O da benim gibi bir batılıdır ve seni 1-2 gün konaklatmaktan zevk alacaktır. Tam da benim yolumun üstünde, dedi Colin, içindeki isteğe boyun eğerek. Gideceğim. San Francisco'ya giden birçok buharlı gemi, Columbia Nehri'nin ağzındaki Astoria'da durur, diye önerdi Teğmen. Ve profesörün kulübesi oradan yarım saatten fazla çekmez. Washington, Chinook'taki balık kuluçka istasyonuna çok yakındır. Nehrin hemen karşısında, öyle mi? Aynen öyle. Benim bakış açıma göre, büroya girsen bile ilk yıllarda kürk fokuyla ilgili bir iş yapma ihtimalin çok düşük. Kesinlikle uzun yıllar boyunca olmaz. Yani balıkçılıkın gerçek kapsamını bu şekilde değerlendiremezsin. Muhtemelen gelecekte sana düşecek olan asıl işi şimdiden görmelisin. Pekala, efendim, dedi çocuk, memnuniyetle giderim. Çok ama çok teşekkür ederim. O zaman Profesör Todd'a bir not yazacağım, dedi Teğmen başını sallayarak. Arkasını döndüğünde ekledi. Ve Valdez'de birkaç gün gecikmeli olduğumuz için, mektup ona senden önce ulaşacaktır. Alaska kasabasına vardıklarında, Japon esirlerin yargılanmasının yazın ilerleyen günlerine kadar başlamayacağı söylendi. Mahkeme o zaman oturum yapacaktı. Colin'in ifadesi çoktan alınmıştı ve onu bir tanık olarak kaydetmişlerdi. Buna göre, çocuk keşif hikayesini ve olayla olan tüm bağlantısını anlattıktan sonra, kendisine artık gidebileceği söylendi. Teğmen'in beklediği gibi, bir hafta içinde Valdez'den ayrılan bir buharlı gemi San Francisco'ya doğru yola çıktı. Gemi yolda Astoria'ya uğrayacaktı ve Colin hemen gemiye bindi. Gemide, dünyadaki değerli deniz kabukları hakkında dersler veren ve ona bilmediği pek çok şey anlatan yaşlı bir kabuk koleksiyoncusuyla tanışması dışında, yolculuk sorunsuz geçti. Astoria'ya tam zamanında ulaştılar. Aynı öğleden sonra profesörün kulübesine gitmek üzere yola çıktı. O gece kalacağı yerde, kendisini Astoria'da bekleyen bir hoş geldin mektubu bulmuştu bile. Eve vardığında tanıtım mektubunu sundu ve samimiyetle selamlandı. Ev sahibi, çocuğun gerçekten ilgili olduğunu fark edince onu kendi küçük laboratuvarına götürdü. Orada, somon ve alabalığın çeşitli hastalıkları üzerine deneyler yapıyordu. Bu durum, Colin'e balıkçılık bürosunun faaliyetlerine tamamen yeni bir bakış açısı kazandırdı. Daha önce balıkların da hasta olabileceğini hiç düşünmemiştim, diye haykırdı. Büroda gerçekten balık doktorları var mı? Hizmetin büyük bir bölümü tam da bu işe ayrılmıştır, diye yanıtladı profesör. Sadece milyonlarca balık içinden tek bir tanesini iyileştirmeye çalışmıyoruz.
Amacımız salgın hastalıkları önlemek. Veterinerin işinin ne olduğunu biliyorsun, değil mi? Tabii ki, diye yanıtladı çocuk. Ve biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin sığır, koyun ve domuzların kesildiği her yerde görev yapan müfettişleri vardır. Amaçları, hastalıklı hayvanların satılmadığından emin olmaktır. Evet, diye yanıtladı çocuk, bunu duymuştum. Çünkü bu ülkede neredeyse et kadar balık da tüketiliyor, diye devam etti profesör. Sam amca, hasta balıkların yiyecek olarak satılmamasına çok dikkat eder. Bunun nasıl yapıldığını tam anlamıyorum, diye yanıtladı çocuk. Balık yakalanan her yerde bir müfettiş olamaz ki. Elbette olamaz. Ama balıklar arasında hastalık yayılmadığı sürece, hastalıklı balık da olmaz. Biz hastalıkları daha başlamadan önlemeye çalışıyoruz. Şimdi burada, örneğin, diye devam etti laboratuvarı göstererek. Bir tür kötü niyetli tümör ve büyüme üzerinde çalışıyorum. Alabalık ve somon arasında çok sık bulunur. Özellikle yapay olarak yetiştirilmiş balıklarda. Ama bazen doğasında, vahşi ortamda yetişmiş balıklarda da buna rastlıyoruz. Bir süredir bunun üzerinde çalışıyorum ve umarım bu yıl ya da en geç gelecek sezona kadar, bu hastalığın asıl nedenini gösterme fırsatı bulabilirim. Bu gerçekten benim en büyük sorunum Colin. Ama detayları kolayca açıklanamayacak kadar karmaşık. Yine de çok iyi bir zamanda geldin, diye devam etti sözlerine. Çünkü ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir deney yapmak istiyordum ve ben de sen gelene kadar bekledim. İstersen, yarın dışarı çıkarız. Gerçekten mi? Çok isterim, diye bağırdı Colin. Peki deney ne üzerine? Somonlar denizden geldiğinde, diye başladı profesör. Nehre girip yumurtlamadan önce aralarında büyük bir tereddüt yaşanır. Nehrin yukarısına mı yüzüyorlar? Yoksa nehrin ağzındaki tuzlu suda bekleyip tekrar denize geri mi dönüyorlar? İşte bunu öğrenmek istiyoruz. Söylememde sakınca yoksa, bunu bilmenin ne faydası var, diye sordu Colin. Yani, somon sonuçta yumurtladığı sürece bunun ne önemi var ki? Somon, bu ülkenin en önemli yiyecek kaynaklarından biridir. Dedi profesör hafifçe azarlayan bir tonla. Ve bizim için onların alışkanlıkları hakkında her şeyi bilmek. Bir çiftçinin buğday tanesinin nasıl büyüdüğünü bilmesi kadar önemlidir. Bunu hiç bu açıdan düşünmemiştim, dedi Colin, biraz utanarak. Sanırım her şey gerçekten önemli. Ne kadar küçük görünürse görünsün. Profesör ona gülümsedi. Balık incelemeye gerçekten ilgin varsa, dedi, ya da genel olarak bilimle uğraşıyorsan. Her zaman göreceksin ki, asıl büyük hikayeyi anlatan şey o küçük detaylardır. Yine buğday tanesini örnek alalım. Eğer bir buğday türü, ortalamadan sadece 2 gün önce olgunlaşırsa, bunun çok önemli olmadığını düşünebilirsin. Ama o 2 gün, genelde çok iyi bir ürün almakla, ürünün donup mahvolması arasındaki tek farktır. Bunu anlamak çok daha kolay, diye onayladı çocuk. Ama efendim, diye itiraz etti. Buğdayda küçük bir alan seçip üzerinde çalışabilirsin ve o alan yerinde kalır. Ama balıklar sürekli her yerde dolaşıyor. Biz de tam olarak bunu yapmalarını istiyoruz oğlum, diye yanıt verdi adam. Peki ama ayrı ayrı balıklar üzerinde nasıl çalışabilirsiniz ki? Hepsi birbirine benziyor. Ve tam da bu yüzden. Onları etiketleyeceğiz. Etiketlemek mi? Kuyruklarına küçük bir alüminyum düğme bağlayacağız. Hani şu yaramaz çocukların bir teneke kutuyu köpeğin kuyruğuna bağlaması gibi. Her etiketin bir numarası vardır. Alüminyum kullanıyoruz çünkü tuzlu suda hızlı aşınır. O zaman, dedi Colin, bence tam da bu yüzden alüminyum kullanmamalısınız. Neden olmasın, diye sordu profesör hafifçe gülümseyerek. Somonların tuzlu suda ne kadar kaldığını bilmiyoruz, çünkü nehir boyunca yukarı çıkıyorlar. Yumurtlamak için. Bu yüzden, yukarıdaki akıntıda ağlarla bir balık yakaladığımızda, eğer etiket parlak ve temizse, tuzlu suda hiç kalmadığını anlarız. Eğer donuk ve biraz yıpranmışsa, o etiketli balık nehrin ağzına yakın tuzlu suda beklemiş demektir. Ama eğer derin bir şekilde aşınmışsa, balık bir süre daha denizde kalıp geri dönmüştür. Gördüğün gibi, bu yöntemle çok fazla bilgi toplanabiliyor. Ama sabah bunun nasıl yapıldığını kendi gözlerinle görme şansın olacak. O zaman sonuçlar, yayınlandığında gözüne çok daha ilginç görünecek. Sizin balıkçılık bürosu ile doğrudan bir ilişkiniz var mı, Profesör Todd, diye sordu Colin. Doğrudan değil, diye yanıtladı diğeri. Ama bundan her zaman keyif aldım. Bana birinci derecede önemli bir eser gibi geliyor.
Tabii her insan kendi işini en önemlisi olarak görmeye yatkındır. Ama sana, neredeyse 20 yıl önce tüm boş zamanımı neden balıkçılık sorularına adamaya karar verdiğimi anlatabilirim. Neydi o, diye sordu Colin merakla. Bu, Amerika'daki balık kültürünün kurucusu Dr. Baird'in bir derste söylediği bir sözdü. Bu eserin gerekliliğini vurguluyordu. Bir fit küp suyun içinde, bir fit küp araziden çok daha fazla gerçek hayat olduğunu işaret etmişti. Ve konuşmasını şöyle bitirmişti: Amerika Birleşik Devletleri'nin balıkçılığını koruma çalışması. Her bir dönüm su, tıpkı bir dönüm arazi gibi özenle işlenip yetiştirilene kadar tamamlanmış sayılmayacaktır. Bunu hiç su çiftçiliği olarak düşünmemiştim, dedi çocuk. Ben de o zamana kadar görmemiştim, dedi profesör. Ama o zamandan beri anladım ki, bizler bu yeni dünyanın büyük öncüleriyiz, kaşifleriyiz. Ağaçların vahşi doğasında baltayla patika açmak yerine, suların vahşi doğasında yolumuzu kazıyoruz. Bizi vahşi hayvanlardan ve daha vahşi düşmanlardan koruyan ahşap bir kalenin arkasına saklanmak yerine, elimizde sadece bizi yıkımdan ayıran ince bir tahta parçasından başka bir şey yok. Birkaç kurt ya da dağ aslanı yerine, yetiştirebileceğimiz az sayıdaki canlıyı avlayan, suyun altındaki binlerce, milyonlarca vahşi korsanla savaşıyoruz. Eski öncülerin bile tahmin edemediği zorluklara karşı mücadele ediyoruz. Harika, diye bağırdı Colin, gözleri parlayarak. Denizin yüzeyi, diye devam etti profesör, konuya iyice ısınarak. Gizemini, bir şehrin üzerindeki duman bulutundan daha fazla ortaya koymaz. Bir şehir, kalabalık sokaklarındaki o vahşi yaşam mücadelesinin hikayesini nasıl saklarsa, ya da güçlü ağaçlardan oluşan bir orman, altındaki sayısız yaşam formunu nasıl gizlerse, okyanus da öyledir. Okyanusun her akıntısı, kendi içinde sürekli savaş halinde olan kabilelerin bir imparatorluğudur. Açgözlü balıkların sert orduları çevrelerindekileri avlar. Orta derinlikteki balıklar sürekli yüzey balıklarıyla savaşır. Ve bazı balıklar, aşağıdaki düşmanlarından kaçmak için havaya fırlayıp uçmaya zorlanır. Ve hala çok şey bilinmiyor, değil mi? Yeni bir dünya keşfediyoruz, diye yanıt geldi. Kimse Kolomb'un ve diğer erken denizcilerin Amerika'yı bulmasının büyüklüğünü inkar edebilir mi? Onlar ölümsüz şöhretten emindir. Ama yine de, yeni dünyayı buldukları o sınırsız yaşam alanlarının ardında, denizin dibinde insanlığa henüz tanıtılmamış neler var bir düşün. Challenger ve diğer araştırma gemileri tarafından ortaya çıkarılan okyanus yataklarındaki şaşkınlığı hayal et. Hala bilinmeyen bir evren, sessizlik, okyanusun neredeyse anlaşılmaz derinlikleri, tam bir karanlıkta pusuya yatmış bekliyor. Kraken efsanelerinin kıvrılıp yattığı yerler. Fosforlu lambaların ışığında, o sürekli gecede ne garip siyah, sümüksü ve büyük gözlü şekillerin gizlice hareket edip avlandığını bir bilsen. Her yıl ne kadar çok yeni tür keşfediliyor. Toprak, topraklar artık herkes tarafından iyi biliniyor. Arktik ve Antarktika bölgeleri bile artık sırlarını saklayamıyor. Ama okyanus anlaşılmaz bir şekilde, bazen gülümseyerek bazen de öfkeyle bize meydan okuyor. Ve en derin tapınaklarına hala dokunulamadı. Profesör aniden kendini kontrol etti. Sanki bu büyük coşku dalgasından kendini zorla çekip çıkarmıştı. İşte bu sırların bazılarını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Yarın, dedi. Ama bu erken kalkmak anlamına geliyor. Çünkü tuzak durgun suda çekilecek. Bu ipucunu dikkate alan Colin, ev sahibine iyi geceler diledi. Ama uykusu huzursuz ve huzursuzdu. Mezar bilgininin bu ani ve tutkulu konuşması çocuk için adeta bir keşif olmuştu. İçinde balıkçılık bürosuna karşı zaten bir arzu vardı. Ama eskiden bu arzu sadece bir yenilik ve macera duygusundan ibaretti. Şimdi ise profesörün sözleri ona yepyeni bir ışık vermişti. Bir idealin ne olabileceğini görmüştü. Kendini, zırhını kuşanıp nöbet tutan ve şövalyelik unvanını bekleyen eski zaman şövalyelerine benzetiyordu. Yapacağı tüm hizmetlerin bir vizyonunu almıştı sanki. O gece anladı ki, babasının soracağı soruya artık tek bir cevabı vardı. Hayatının büyük kararı verilmişti. Yolu çizilmişti. Ertesi sabah gün doğmadan Colin çağrıldı. Aceleyle giyindi. Çelik başlı alabalıkların bolca bulunduğu nehir kenarında yenen doyurucu bir kahvaltıdan sonra, suyun üzerindeki iskeleye indi. Ev sahibine ne kadar iyi bir kano sürücüsü olduğunu gösterme şansı bulduğu için hiç de pişman
Değildi. Büronun işi şu an tam olarak ne kadar büyük, profesör? Diye sordu Colin, kanoyu Columbia Nehri'nin muhteşem akıntısında hafifçe yönlendirirken. Eğer doğru hatırlıyorsam, en son yılda 3,5 milyardan fazla yumurta ve küçük balık dağıtımı yapıldı. Diye yanıt verdi profesör. Tabii ki, bu balıkların büyük bir oranı olgunlaşmadan ölüyor. Ama belki yarım milyarı hayatta kalmayı başardı. Ve yarım milyar balık, dünyanın gıda kaynağına çok büyük bir katkıdır. Ama denizde her zaman çok fazla balık olmaz mı? Diye sordu Colin. Toprakla suyu karşılaştırdığınızda, su o kadar devasa görünüyor ki. Yakaladığımız miktarın orada hiçbir iz bırakmayacağını düşünüyor insan. Biraz düşün, dedi profesör. Az önce Pribilof adalarından aşağı indin. Oradaki işleri nasıl buldun? Yakalanan foklar türe zarar vermiş miydi? Yoksa denizde hala hangi avlanma yöntemi kullanılırsa kullanılsın tükenmeyecek kadar çok fok var? Mıydı? Tabii ki, açık deniz mühürlemesi neredeyse tüm türü yok etmek üzereydi, dedi Colin. Ama bir şekilde balıklar bana farklı görünüyor. Ah, evet, nedenini biliyorum. Foklar bir seferde sadece tek bir yavru doğurur, ama balıkların binlerce yumurtası olur. Çok iyi bir cevap, diyerek kabul etti profesör. Ama neden açık deniz avcılığı bu kadar kötüydü? Yıl boyunca sürekli yapıldığı için mi? Hayır, dedi Colin. Özellikle dişiler geldiğinde üreme alanı. Ve Pribilof adaları sadece küçük bir yer. Özellikle okyanusların yayıldığı o devasa alanla karşılaştırıldığında. Foklar geri kalan dönemde, yani yılın geri kalanında nerede? Çok küçük. O zaman, dedi diğeri. Kara ve suyun uygun boyutlarının, genel balıkçılık meselesiyle çok az ilgisi vardır. Ama eğer bir fok ya da balık, yumurtlamak için karaya ya da dar nehirler boyunca gelmek zorundaysa, İşte o zaman insanın karar verme gücüne sahip olduğu anlaşılır. Doğurmanın devam edip etmeyeceği insanın elindedir, değil mi? Evet, diye onayladı Colin. Sanırım öyle. Ve fokları korursan, sürü artar. Olmalı. Çok iyi. İşte burada yaptığımız iş tam olarak bu. Somonlar geliyor. Tıpkı tirsi balığı ve diğer birçok balık türü gibi, üremek için tatlı suya giriyorlar. Ve tam nehre çıkmak üzereyken bir somonu öldürdüğünde, aynı anda taşıdığı binlerce yumurtayı da yok ediyorsun. Bu somonların hep bir derenin yukarısında, koşarken yakalandığını sanıyordum. Dedi Colin şaşkınlıkla. Evet, dedi hızlıca cevap veren ses. Açık ara daha büyük bir grup bu taraftan yakalanır. Ve belli bir oran yukarı doğru ilerleyip akarsa, bunda büyük bir zarar yok. Ama tüm somonlar yakalanırsa, ki ağlar bir dere boyunca tamamen kurulduğunda durum tam olarak budur. O zaman ağlar yüzünden yumurtlayamazlar. Ve birkaç yıl içinde, o nehirde tek bir balık bile kalmaz. Balıklar büyüdüklerinde, her zaman doğdukları nehre geri mi dönerler? Bu tartışmalı. Ancak bu tür balıkların büyük bir kısmı, doğdukları nehrin ağzından çok uzağa seyahat etmez. Yumurtlama zamanında tatlı suya duyulan o doğal dürtü, onları doğal olarak en yakın dereye çeker. Bu nedenle, bazı balıkların yukarı akışa gitmesine izin verilmesi şarttır. Yani somon avcılarının tekerleklerinden ve ağlarından, belirli bir oranda kaçmaları gerekir. Bence bunu yapmaya istekli olmalılar, dedi Colin. Uzun vadede kendi iyilikleri için. Birçoğu sadece hızlı kar istiyor, geleceği umursamaz. Dedi ev sahibi, sesinde küçümseyici bir tonla. Tabii ki, birçok eyalette balıkçılık düzenlemeleri ve yasalar var. Yine de denetçilerin ihlalleri önlemek konusunda elleri tamamen dolu. Alaska'da ise, ki orası henüz bir bölgedir. Bu denetim hükümet tarafından, yani balıkçılık bürosu tarafından yürütülür. Yine de somoncular için biraz sinir bozucu olmalı, dedi Colin düşünceli bir tavırla. Konserve fabrikaları tam gaz çalışmaya uğraşırken, avın yarısını yukarı akıntıya taşımak zorunda kalmak. Ama, diye devam etti. Neden gelen somonları yine dereye dönerken yakalamıyorlar? Bence bu, tüm soruyu ve durumu çözer. Çözerdi, dedi profesör. Eğer aşağı inselerdi. Ama yapmıyorlar. Nehirde yukarı çıkan her somon, erkek olsun dişi olsun, orada üreme sezonunu bitirir. Hiçbiri asla sağ salim aşağı inmez. Bence Newfoundland'da böyle yapmadılar, diye boşaldı Colin, şaşkınlığını gizleyemeyerek. Amcamla kalırken çok sayıda somon gördüm ve bana öyle geldi ki yine nehir boyunca aşağı indiler. Evet, diye yanıt verdi profesör.
Atlantik'teki gerçek somonlar doğurduktan sonra ölmez. Ama Pasifik somonlarının 5 farklı türünden tek bir balık bile 2 kez yumurtlamaz. Pasifik kıyısı nehirlerinin üst kısımlarında, Eylül ayından Aralık ayına kadar her saha neredeyse tamamen ölü somonlarla doludur. Ne korkunç, bazı yerleri yaşanmaz hale getiriyor, diye yanıtladı profesör. Bir pazarın yeterince yakın olduğu yerlerde, ölü balıklar toplanıp gübre olarak satılıyor. Onları öldüren tatlı su mu? Hayır, diye yanıt geldi. Bu, Pasifik somonunun yaşam öyküsüdür. Balıklar yumurtlama için neredeyse hazır olur olmaz, tüm sindirim sistemleri büzülür. Ve böylece hiçbir şey yiyemezler. Erkek somonlarda ise üst dudağın ucu bir çeşit kancaya dönüşür. Öyle bir kanca ki, balık ağzını hiçbir şeyi yiyemeyecek kadar, yeterince geniş açamaz. Hepsi bu kadar da değil. Tatlı suda pulları kayganlaşır. Sıkça yaşanan düşüşler ve hızlı akıntılar sırasında yaralanırlar. Her türlü cilt hastalığı onlara saldırır. Klambya'nın üst kısımlarındaki su kaynaklarında bir somon. Buraya ilk giren o muhteşem balığın acınası bir enkazıdır artık. Uzağa gidiyorlar mı? 1000 mil kadar uzak, diye yanıt geldi. Kıvinat ve mavi geri, ya da genel olarak bilinen adıyla yay ve çokeye, uzun yolculuklar yapar. Ama gümüş ya da koho, kambur ve köpek somonları deniz kenarındaki küçük derelerde kalır. Genç yavrular tuzlu suda yaşayamaz. Somonların içgüdüsü, önlerinde ne engel olursa olsun mümkün olduğunca yukarı doğru yüzmektir. Yolun en son sınırına vardıklarında, derenin dibindeki çakıl ve kumda delikler, çukurlar açarlar. Yuvalar için ve yumurtaları bunlara bırakırlar. Erkek somon hemen ardından yuvaların üzerinde süzülür ve kendi katkısını yaparak yumurtaların çatlamasını sağlar. Somonlar ne kadar büyük, diye sordu çocuk. Görme şansın olacak, diye yanıtladı profesör. Eyalet Kuluçka istasyonundaki iskeleye kano ile yanaşırken. Çünkü bu sabah etiketlediğimiz yerleri ölçeceğiz. İstasyondaki ustabaşı ve bir adam onları bekliyordu. Yanlarında iyi boyutta bir motorlu tekne vardı. Teknenin arkasında ilginç görünümlü, uzun çıtalarla birbirine bağlanmış 2 küçük fıçı çekiliyordu. "Bunun ne olduğunu bilmiyor musun?" diye sordu profesör, Colin'in yüzündeki şaşkın bakışı fark ederek. "Hayır, efendim. Bu canlı bir araba. Her iki uçtaki fıçılarda, onları belli bir derinliğe batıracak kadar su var. Sonra çıtalar, gördüğün gibi, namluların etrafına 2/3 kadar yer bırakacak şekilde çivilenmiştir. Sadece suyun serbestçe girip çıkmasını sağlayacak kadar bir alan. Balığı eve sağ salim götürmek için oraya koyarlar. Çıtalar ağdan daha iyidir, çünkü bazen balıklar torların içinde pullarını yakalatır ve zarar görür." Balık tuzağına ulaşmak birkaç dakika sürdü ve tekne yanaştı. İçerideki ağ kısmen çekildi ve profesör düğmeleri çıkardı. Colin, tıpkı ekibin geri kalanı gibi bir çift kauçuk bot ve yağlı deri pantolon giymişti. Gelecek her şeye hazırdı. "Sırtıma sıçrayacak slime'ı ister misin?" diye sordu profesör. "Üzerine sıçramaya çok yatkındır." "Hiç rahatsız olmam, teşekkürler," diye yanıtladı çocuk, kollarını sıvayarak. "Böyle sıcak bir günde küçük bir duş banyosu iyi hissettirir." "Peki, o zaman," dedi grubun lideri. "Sana kendini faydalı hale getirme şansı vereceğiz. Buyur." Colin büyük, düz tabanlı ağı aldı ve talimatları beklemeye başladı. "Bir somon yakala," diye söylendi. "Geri kalan balıkları boş ver. Diye uyarıldı, "ağı sakın sudan çıkarma." "Pekala, efendim," diye yanıtladı çocuk. Sonra merakı arttı ve sordu. "Neden olmasın? Çünkü eğer çıkarırsan, somon ağa karşı mücadele eder, kendini torun altına sıkıştırır. Morartır ve muhtemelen pullarını kazır. Sana anlatmıştım. Balık pullarından herhangi birini kaybederse hastalanabilir. Eğer ağı suyun yaklaşık 4 inç altında tutarsan, balığın suyun direncine karşı savaşması onu yoracaktır. Ve bu onu hızlıca, hiç zarar vermeden sakinleştirir." "Peki," diye yanıtladı Colin ve balıkları toplamaya başladı. Birkaç dakika içinde ağında büyük, 20 poundluk bir dev vardı. Ağı, söylendiği gibi dip kısmı biraz suyun altında kalacak şekilde kaldırdı. "Islanmak konusunda haklıymışsınız," diye bağırdı Colin. Somon ağın içinde dönmeye, dalmaya ve dans etmeye başlamıştı. Her yerine yağmur gibi su fışkırtıyordu. Balığın güçlü kuyruk vuruşlarıyla yukarı sıçrayan su damlaları, neredeyse gözlerini kör edecekti. Somon mücadele etmeyi bırakır bırakmaz.
Kuluçkahane işçisi balığı kuyruğundan güçlü bir şekilde yakaladı. Ağı dışarı doğru savurdu ve sol kolunun üzerinden hemen ölçüm platformuna koydu. Bu platform geniş bir tahtadan ibaretti. Bir ucunda dik bir direk vardı ve tahtanın yan tarafına hem metrik hem de standart ölçüler çivilenmişti. Ölçmeci anında uzunluğu belirledi ve profesör bunu not etti. Ağırlığı değerlendirmek konusunda uzmanlığıyla ünlü olan kuluçkahane ustabaşısı, kaydedilecek ağırlığı yüksek sesle söyledi. Kalemini bırakan profesör, küçük bir aletle somonun kuyruk yüzgecinde küçük bir delik açtı. Balık, tekrar görevlinin sol kolunun üzerinden geçirildi. Delikten alüminyum bir düğme takıldı ve güvenle perçinlendi. Tüm bu süreç 1,5 dakikadan daha az sürmüştü. Somon serbest bırakılıp tekrar suya fırlatıldığında, Colin çoktan başka bir balıkla hazır bekliyordu. "Balıkların neden sudan çıktıkları anda ölmediğini anlamıyorum," diye bağırdı Colin. "Neredeyse 1 dakika kadar. Bazı balıklar dışarıda sudakinden daha fazla nefes alabilir," diye yanıtladı profesör. "Ama ondan sonra solungaçlar birbirine yapışır ve balık boğulur. 2 ya da 3 dakika bile somona zarar vermez. Hatta bazı balıklar saatlerce susuz kalsa bile toparlanabilir. Gerçekten de, zamanının çoğunu suyun dışında geçiren balıklar bile var." "Susuz yaşamak mı?" dedi çocuk şaşkınlıkla. "Elbette. Bazı balıklar suda pek uzun süre kalamaz, kayaların üzerinde durur. Kuş gibi mi oturuyorlar yani?" dedi Colin, inanmayan bir ses tonuyla. "Biraz imkansız gibi göründüğünü biliyorum ama yine de doğru," dedi profesör gülümseyerek. "Bu bir balıkçılık hikayesi. Ama uydurma bir hikaye değil. Arada fark var. Samoa'dan geliyorlar, Skippy ailesinden. Çoğu kayalarda yaşar ve yüzmek yerine kayadan kayaya atlarlar. Bazıları vejetaryendir bile. Ki bu balıklar arasında nadir bir durumdur. Solungaçları daha küçük ve daha dayanıklıdır. Yüksek gelgitte sadece kısa bir süre suda kalırlar. Gelgit tekrar yükselene kadar nemli deniz yosunlarının arasında yaşayabilirler." Colin sessizliğe gömüldü ve somonları dikkatle ağa almaya devam etti. "Kaç balık etiketleyeceksiniz?" diye sordu çocuk. Aradan birkaç saat geçmişti. 60, diye yanıtladı profesör. "Ve neredeyse bitirmiş olmalıyız. Çünkü sadece birkaç düğmem kaldı." Gizliden gizliye çocuk çok rahatlamıştı. Çünkü sürekli eğilmekten sırtı yorulmuştu ve 2 saattir ağır balıklarla uğraşıyordu. Ama şikayet etmek yerine yorgunluğa karşı direnmeyi seçti. Bir çeyrek saat daha geçtikten sonra, son balık da kenardan suya bırakıldı ve ekip dönüş yolculuğuna başladı. "Neden durup kuluçkahaneyi görmüyoruz?" diye önerdi profesör. Çocuğun somon kültürü hakkında sorduğu onca soruya karşılık olarak. "Çok isterim, eğer izin verirseniz," dedi Colin. Ustabaşı başını kaldırdı. "Hadi bakalım," diye hemen cevap verdi. "Çok büyük ya da bakılacak şatafatlı bir yer değil ama ne varsa görebilirsin." Kuluçkahanenin kendisi, ustabaşının da söylediği gibi oldukça basit ve çıplaktı. Sadece içlerinden sürekli su akacak şekilde dizilmiş bir kutu sırasından oluşuyordu. Bu sistem, o hassas yumurtaları ve küçük yavruları sürüklemeden, sürekli temiz su sağlıyordu. Colin'in ilgisi fazlasıyla çekilmişti. Ustabaşını hevesle her yerde takip ediyor. Balıkların yumurtadan çıkma süreçlerini izliyor ve bitmek bilmeyen sorular sormaya devam ediyordu. "Al," dedi adam, bir düzine ya da daha fazla soruyu yanıtladıktan sonra. "Sana nasıl yapıldığını göstereceğim. İzleyerek çok daha fazla şey öğreneceksin. 1 haftalık konuşmada sana söyleyebileceğimden çok daha fazla." Kuluçkahanenin yakınındaki büyük bir gölete doğru yol gösterdi. Orası, neredeyse tamamen taze suyu olan küçük bir dere ile bağlantılıydı. "Sonbahar koşusu için henüz biraz erken," dedi ustabaşı. "Ama belki de yumurtalarını almak için hazır olan somonlar vardır. Yine de bir bak, neyse." "İçeride çaynuk var mı?" diye sordu Colin. Somon çeşitlerini ayırt etmeye çalışıyordu. Ancak o sabah edindiği bu bilgiyle pek de gurur duyduğu söylenemezdi. "Çaynuk istemiyorum," diye yanıt verdi ustabaşı. "Onların nehir boyunca yukarı gitmeleri gerekiyor, yumurtlamak için orada ortaya çıkacaklar. Eğer onları burada kullanmaya çalışsaydık, formda olmazlardı. Biz burada sadece kambur ve köpek somonu yetiştiriyoruz. Çaynuk ve gümüş somonlar için kuluçkahaneler ise nehrin daha yukarısında bulunuyor." "Peki burası eyalet tarafından mı, yoksa hükümet tarafından mı yönetiliyor?" diye sordu çocuk. "İkisi de," diye yanıt aldı.
Ve birçoğu ticari balıkçılar tarafından desteklenip yönetiliyor. Böylece yıllık somon akını hiç küçülmüyor. Çünkü onların geçimleri tamamen buna bağlı. Onun isteği üzerine, adamlardan biri havuzdaki somonlardan bazılarını toplamaya başladı. Amaç, içlerinde olgunlaşmış olan var mı diye görmekti. Bu sırada ustabaşı, hala yağlı önlüğünü giymiş bir halde, teneke bir kovayı alıp dizlerinin arasında tutup beklemeye başladı. Sadece 1-2 dakika içinde, adam olgun dişi somonu sudan çıkardı. "Şimdi iyi izle," dedi ustabaşı Colin'e. "İşte şimdi tüm performansı, her şeyi kendi gözlerinle görebilirsin." Somonu kuyruğundan tuttu. Tüm yumurtalar anında başa doğru, aşağıya kaydı. Sonra, balığın başını yukarı kaldırarak gövdesine hafifçe bastırdı. Yumurtalar gözenekten hızla dışarı fırladı ve tavanın dibine büyük bir güçle çarptı. Ustabaşı yumurtaları henüz yeni almıştı ki, asistanı elinde bir erkek somonla geldi. Aynı plan tekrarlandı ve erkeklik sıvısı, yani milt, yumurtaların üzerine döküldü. O sırada hem erkek hem de dişi somonlar yeniden havuza bırakıldı. Yumurtalar ve milt, kenardan kenara, birbirine iyice karışana kadar şiddetle sallandı. Ardından karışıma biraz su eklenerek bir kenara koyuldu. Kısa bir süre sonra ustabaşı kovayı alıp musluğa doğru götürdü. "Ama erkeklik sıvısını yeniden yıkıyorsun," diye bağırdı Colin. O sırada ustabaşı kovayı suyla doldurmaktaydı. "Onun için yeterince vakti oldu zaten," diye cevap verdi ustabaşı. Yumurtalar düz bir tavaya döküldü ve birkaç kez güzelce yıkandı. "Şimdi tavaya biraz daha su koyacağız," diye devam etti ustabaşı. "Ve burada, kendi kendine şişmesi için öylece bırakacağız." "Peki ama neden şişmesi gerekiyor?" diye sordu Colin, merakla. "Yumurta ana balıktan ilk çıktığında tamamen dolu değildir," diyerek yanıtladı ustabaşı. "Sarı kabuğun içinde öylece sallanır durur. Ama ne zaman ki milt ile karıştırılır, İşte o zaman suyu emmeye başlar. Ve yaklaşık yarım saat içinde tamamen dolar." "Peki ya sonra?" diye sordu Colin. "Sonra ne olacak?" "Hepsi bu," dedi ustabaşı. "Yumurtaları özel çerçevelere yerleştiriyoruz. Böylece suyun içeride özgürce dolaşmasına şans tanımış oluyoruz. Daha sonra, ölen ya da doğru düzgün büyümeyecek olan yumurtaları seçip ayırmak için. Çerçeveleri haftada 1 ya da 2 kez, hatta daha fazla dikkatlice gözden geçiriyoruz." "Peki bir balığın yumurtadan çıkıp dışarı gelmesi ne kadar sürer?" diye sordu Colin. Büyük bir ilgiyle ekledi, "Yaklaşık birkaç hafta mı?" "Birkaç hafta mı?" Ustabaşı şaşkınlıkla cevap verdi. "Yumurtadan çıkmaya başlamaları için tam 5 ay bekliyoruz. Ve tüm bu süre boyunca, her bir tepsideki yumurtalar haftada 1 ya da 2 kez inceleniyor. Bu titiz çalışma, ölü yumurtaların canlı olanları enfekte etmesini, yani onlara hastalık bulaştırmasını engelliyor. O halde onları gerçekten çok uzun bir süre saklıyorsunuz, öyle mi?" "Toplamda neredeyse koca 1 yıl," dedi adam. "Hemen arkanızdaki çukurda gördükleriniz, yeni yumurtadan çıkanlar. Erken ilkbahardaki o ilk yumurtlama partisinden geriye kalanlar. Çoğu artık yumurtadan çıktı bile. Zaten dikkat ederseniz, tepside sadece birkaç tane yumurta kalmış durumda." Colin hemen içeriye doğru baktı. Tıpkı ustabaşının dediği gibi, tepside sadece yarım düzine yumurta bırakılmıştı. Ancak aşağıdaki çukurun sığ sularında, yüzlerce küçük balık yüzüyordu. Şeffaf birer kurbağa yavrusu gibiydiler ve hala yumurtanın sarısını taşıyorlardı. Yeni yumurtadan çıkmış olan bazılarının boyu henüz 3 çeyrek inç uzunluğundaydı. Bedenlerinin ortasındaki o büyük yumurta sarısının ağırlığı yüzünden, suyun içinde neredeyse hareket bile edemiyorlardı. Bazıları ise o kesenin büyük bir kısmını çoktan tüketmişti. "O sarıdan tamamen kurtulmaları yaklaşık 6 hafta sürecek," dedi ustabaşı. Çocuğun aklından geçen soruyu önceden tahmin etmişti. Eğer doğal bir akıntıda, yani vahşi doğada olsalardı, zaten kendi kendilerine bakabilirlerdi. Ama burada onları minik kurtlar, solucanlar ve küçük ciğer parçalarıyla besliyoruz. O andan itibaren tüm mesele, sadece onlara doğru yiyeceği vermek ve çukurları her zaman temiz tutmaktan ibaret. 5 ya da 6 aylık olduklarında ise onları tamamen serbest bırakıyoruz. "Burada somonları yumurtadan çıkarmaktan başka bir iş yapıyor musunuz?" diye sordu Colin. İskelede geçirdikleri uzun bir sabahın ardından, birlikte yavaş adımlarla iskeleye doğru yürümeye başladılar. "Hayır," diye yanıtladı ustabaşı.
Her yıl tam 1,5 milyon genç balık dağıtıyoruz. İnan bana, bu iş bizi fazlasıyla meşgul etmeye yetiyor. Pekala, dedi Colin, ellerini heyecanla sıkarak. Size çok minnettarım. Artık gerçekten bir kuluçkahane hakkında çok önemli şeyler biliyormuş gibi hissediyorum. Ve en azından, tek bir deneye bile olsa katılmış oldum. Kulübeye geri döndüğünde, profesörün balıkçılık takımlarıyla dışarı çıkmakta olduğunu gördü. Yine mi dışarı çıkıyorsunuz, diye sordu Colin merakla. Biraz spor balıkçılığı denemek isteyebileceğini düşündüm, diye cevap verdi profesör. Santa Catalina'ya gideceğini söylemiştin. Belki şimdiden elini bu işe alıştırabilirsin. Bir gün daha kalabilirsin, değil mi? Sanırım kalabilirim, diye yanıtladı Colin. Ve gerçekten büyük bir somon yakalamayı çok isterim. Hem de bir olta ve misina ile. Bunu sadece eğlence olsun diye istemiyorum. Çünkü babamın hayatında hiç böyle bir balık yakalamadığını biliyorum. Bir konuda olsun onu geçmeyi gerçekten çok isterim. Gerçi, babamın önüne geçmek her zaman oldukça zordur. Profesör, yüzünde alaycı bir tebessümle başını salladı. Bu pek de iyi bir motivasyon sayılmaz, dedi. Ayrıca her çocuğun içindeki bu kibiri artırmalı mıyım, ondan da emin değilim. Genellikle zaten yeterince büyük oluyor. Bu yüzden, belki de hiçbir şey yakalayamayacaksın. Ama ben yine de bu riski göze alıyorum. Ah, ama kesinlikle bir tane yakalayacağım, dedi Colin, kendinden son derece emin bir şekilde. Kitaplarda okuduğum o 100 kiloluk dev balıklardan birini yakalamak için elimden geleni yapacağım. O zaman önünde çok uzun bir yelken yolculuğu var demektir, diye yanıtladı ev sahibi. Çünkü o boyuttaki balıklar, Alaska sularının çok fazla güneyine inmezler. Burada karşına çıkabilecek en büyük balık 25 ya da 30 kilo civarındadır. Ve inan bana, bu kadarı bile sana istediğin o büyük heyecanı ve sporu fazlasıyla yaşatacaktır. Pekala, diye yanıtladı Colin, biraz utanarak. Buna da memnun olurum elbette. Gerçekten büyük bir yazık, dedi profesör. Öğle yemeğinden sonra, küçük bir tekneyle balıkçılık alanına doğru yola çıkmışlardı. Henüz Dallas'a gidip, somonların şelalelerden ve o hızlı akıntılardan yukarıya nasıl sıçradığını görme fırsatın olmadı. Bence orası, bu dünyadaki en harika manzaralardan biridir. Daha önce Atlantik somonunun küçük şelalelerden zıpladığını görmüştüm, dedi Colin. Ama sanırım şimdiye kadar hiç 10 ya da 12 kilodan daha büyük bir tanesine denk gelmedim. Ben ise o küçük Alaska nehirlerindeki şelalelerde 50 ila 80 kilo ağırlığında sıçrayan yüzlerce balık gördüm, dedi profesör. Şelalenin altındaki su adeta kaynarken, aynı anda 20 ya da 30 balık havada uçuşuyordu. Binlerce balık, kendilerini yukarı fırlatmadan önce suyu çılgınca dalgalandırıyordu. Peki ne kadar yükseğe zıplayabiliyorlar, diye sordu Colin, gözleri parlayarak. Yaklaşık 16 feet'lik dik bir yükseklik, en güçlü olanları bile durdurmaya yeter, dedi profesör. Ancak böyle doğrudan, dik şelalelerin sayısı çok fazla değildir. Neredeyse tüm hızlı akıntılar ve düşüşler, 5 ya da 6 feet'lik küçük sıçrayışlarla aşılır. Somonlar bunu çok kolayca yapabilir. Yine de, bazı somonların neredeyse 20 feet yüksekliğindeki bir düşüşü bile aşması gerekmiştir. Muhtemelen atlamış olmalılar. Çünkü o yüksekliğin üzerinde birkaç tane somon bulundu. Ve kesinlikle ya zıplamışlardı ya da bir şekilde etrafından dolaşmışlardı. Başka hiçbir yolu yoktu çünkü. Peki sizce bunu nasıl başardılar? Muhtemelen çok şiddetli bir rüzgar sayesinde, diye yanıtladı profesör. Kanyonun yukarısında esen sert bir fırtına. O sıçrayışın sonunda onlara fazladan 1-2 adımlık yükseklik kazandırmış olabilir. Yaklaşık 4 mil uzaklığa ulaştıkları anda yelkenler indirildi. Profesörün hareketlerini takip eden Colin, oltasını sıkıca kavradı. Güneşte parlayan bakır ve nikel kaşık yavaşça suya battı. Çocuk, misinanın yaklaşık 100 feet kadar dışarı salınmasına izin verdi. Kürekleri ve kepçeyi alarak hazır bekleyen Colin, kıyıya paralel olacak şekilde yavaşça kürek çekmeye başladı. 2 ya da 3 kez. Çocuk, denizin o gizemli sakininin teknenin peşinden geldiğini hisseder gibi oldu. Uzakta, suyun üzerinde garip bir dalgalanma belirdi. Ancak kesin bir şey görünmüyordu. Tam o sırada, profesör ilk darbeyi aldı ve Colin o an için her şeyi unuttu. O kendine has, karakteristik sesiyle makara aniden çığlık atmaya başladı. Balık, neredeyse 100 feet uzunluğundaki misinayı hızla çekiyordu.
Ancak tecrübeli balıkçı, freni çok sıkı tutarak bu zorluğun balığı hızla tüketmesini sağladı. Balık yönünü tekneye doğru çevirdiğinde, profesörün ustaca hareket eden parmakları öyle bir hızla makarayı sarıyordu ki, misina balığın hızına yetişiyordu. Tam o anda somon, kurtulmaya çalıştığı tekneyi fark etti. Ancak onu esir alan adam, balığı çoktan görmüştü. Onun bu hızlı hareket için çok da büyük olmadığını anladı. Zaman kaybetmeden hemen kendine geldi. Ve balığı profesyonel bir hamleyle yakaladı. "Küçük Çaynuk," dedi, onu tekneye fırlatırken. Konuşmasını bitirir bitirmez Colin oltasını kaptı. Ve yakalama anı neredeyse aynı şekilde tekrarlandı. Bu durum bir süre böylece devam etti. 5 balık yakalanmıştı bile. Sonuncusu ise profesöre düşmüştü. En kötü, en gayet bitkin mücadele veren balık oydu. Ama yine de, gerçek bir spor için bu çok kolaydı. Colin'in izlediği dalga iyice yaklaşmıştı. Son balığı yakaladıktan sonra, tekne de o dalgaya oldukça yakın bir konuma gelmişti. Sonra, sessizce, garip bir vizyon gibi, dalgalanan havadan dışarıya doğru çıktı o şey. Dalgalar yavaşça yükseldi. Ve çocuğun en vahşi rüyalarından bile daha fantastik, daha sıra dışı bir yaratık belirdi. Başı yeşildi. Büyük, göz kırpmayan, parıldayan gözleri vardı. Yavaş bükülmelerle, ışığı yansıtan şeffaf bir gövde içinden geçti. Devasa bir kurdele yılan gibi kıvranıyordu. Tüm uzunluğu boyunca keskin, dişli yüzgeçlerden bir sıra uzanıyordu. Başının yakınında ise, kızıl lentler tıpkı bir yele gibi süzülüyordu. Bir an boyunca başını dik tuttu. Sonra yeniden yüzeyin altına battı. Çocuk, gözlerini o bilinmeyen ve hayalet gibi görünen garip görünümü gördüğü yere dikmiş. Öylece oturuyordu. "Colin," dedi profesör. Tonu o kadar belirgin, o kadar keskindi ki çocuk aniden arkasına döndü. "Ne oldu? Ne izliyorsun?" "Bilmiyorum, efendim," dedi çocuk. "Balıklar hakkında pek bir şey bilmiyorum ve ben yaklaşana kadar bekliyordu. Tam şöyle diyecektim. Aniden durdu." "Ne?" diye sordu profesör, biraz sabırsızca. "Bana gülerdiniz," diye yanıtladı çocuk. "Gördün. Büyük gözleri ve sırtında dikenleri olan, büyük yeşil bir kafa gördüm. Sudan çıkıyordu," dedi Colin inatla. "Ve parlak kırmızı bir yelesi vardı. Aklıma başka bir şey gelmedi. Ama, tereddüt etti ve sonra yutkundu. Bir deniz yılanı. Yoldaşına bakmaktan yarı yarıya korkuyordu. Bu haberi alaycı, acıyan bir gülümsemenin selamlayacağını hissetmişti. Ama birkaç saniyelik derin bir sessizlikten sonra başını kaldırdı. Ve balıkçı arkadaşının son derece ciddi, düşünceli göründüğünü fark etti. İşte tam o anda, çocuk oltasının ipinde hızlı bir kopma hissetti ve hamle yaptı. Somon balığı anında dönüp kaçmaya çalışıyordu. İyi bir dövüştü. Ve balık da bir o kadar kararlıydı. Misina üzerinde merak uyandıran bir titreşim hissi yaratıyordu. Her an, bir sinir titremesi gibiydi. Sonunda balığı durdurmayı başardı. Tam o büyük somonu yukarıya çekmeye başlıyordu ki, o hayalet baş, sudan dışarıya doğru uzandı. Tekneye sadece 20 feet mesafedeydi. Bu durum Colin'in bütün dikkatini dağıttı. Dikkatini tamamen oraya verdi ve birkaç saniye sonra hat koptu. "Somon kaçtı," dedi Colin, büyük bir tiksinti ve hayal kırıklığı içinde. "Ne önemi var?" dedi profesör. "Yapacak başka bir işimiz var." "Ne?" "Deniz yılanını yakalamak," diye yanıt verdi yaşlı adam. Suda hala yeşil ve kızıl parıltılar süzülüyordu. "Muhtemelen 30 feet uzunluğunda," dedi Colin. Sonra sesindeki korkuyu gizlemek istercesine, cesurca ekledi, "Ama ben hazırım." "En azından. O neyin nesi? Onu bir deniz yılanı olarak adlandırmakta o kadar da haksız sayılmazsın," dedi arkadaşı. "En azından, bildiğimiz diğer tüm balıklardan daha çok o efsanevi canavara. Fabulous Monster'a benziyor. Ama onu nasıl yakalayacaksın?" diye sordu çocuk. "El ile," dedi profesör, dış kıyafetlerini hızlıca çıkararak. "Yani, peşinden mi gidiyorsun?" diye sordu çocuk, hayranlık dolu gözlerle. "Elbette," diye yanıtladı diğeri. "Yeterince zararsız. Pek öyle görünmüyor," dedi Colin. Ama yine de geride kalmaya niyeti yoktu. Ev sahibini suya doğru takip etmeye tamamen hazırdı. Tekneyi yaratığın hemen yanına kadar yaklaştırdılar. Yaratık ise zayıf bir şekilde yüzüyordu. Muazzam bir uzunluğu vardı. Ve profesör kenardan suya atladı, elinde bir ip halkası tutuyordu. Birkaç hamleyle o uzun, kurdele benzeri forma ulaştı.
Bir adamın bedeninden daha kalın olmayan bu gövdeye ulaştığı an, kollarını onun etrafına, hemen başının arkasına doladı. Balık zayıfça mücadele etti ama profesör onu asla bırakmadı. Birkaç saniye içinde Colin tekneyi iyice yukarıya, yanlarına doğru yanaştırdı. Sonra ip, o yumuşak ve gevşek vücudun etrafından dolandı. İşte o an çocuk da denize atladı. Profesörün balığı aşağıdan kaldırmasına yardım ediyordu. Çünkü yaratığın eti o kadar yumuşaktı ki, ip doğrudan eti kesebilirdi. Büyük bir çabayla. Çünkü yaratık gerçekten çok ağırdı. Onu gemiye, teknenin içine aldılar. Bunu yaparken tekne ağırlıktan yarı yarıya suya batıyordu. Boyutuna rağmen, derinlerden gelen bu tuhaf ziyaretçi, neredeyse hiç zorluk çıkarmadan teknede hareketsizce yatıyordu. "Ne oldu?" diye sordu Colin. O yılan bedeni ve parlak kızıl yelesiyle. Strange yedi, yani o eski efsanenin ateşli atını anımsatan bu manzaraya baka kaldı. "Ne olabilir ki?" diye hayranlıkla tekrarladı. "Bir kürek balığı," diye yanıtladı profesör. "Düşündüğüm gibi değil," diye yanıt verdi Colin. "Eminim burada oldukça farklı bir durum var." "Ne gibi?" diye sordu profesör, hafifçe gülümseyerek. "Denizin dibindeki deniz yılanını bir şeyin öldürdüğüne inanıyorum. Ve bu gördüğümüz şey, onun hayaleti."